Evcil hayvanlar arasında neden en çok balıkları öldürüyoruz? Aslında bunun pek çok sebebi var. Ve bu sebeplerin tamamına yakını bizim yaptığımız hatalardan kaynaklanmaktadır. Ve yine işin ilginç tarafı, pek çok hastalığın sebebi aşağı yukarı aynı. Gelin şimdi balıklarda ölüme en sık sebep olan hastalık olan iç parazitin sebeplerinden, koruma yöntemlerinden ve tedavisinden bahsedelim. Haydi başlayalım. Akvaryum kültürüne hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce birkaç saniyenizi ayırıp videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi YouTube algoritması için sizin etkileşimleriniz çok önemli. Sizlere daha önce iç parazitle ilgili bir video hazırlamıştım. O videomuzda genel olarak Tropois ve vatozlarda iç parazit hastalığına ilişkin bilgi vermiştim. Bu videomuzda ise tüm balıklar için daha genel bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Balıklarımız hastalandığında mutlaka belirti gösterecektir. Eğer sizler iyi bir şekilde gözlem yaparsanız mutlaka hasta olan balığı teşhis edebilirsiniz. Yapacağınız işlem çok basit. Yemleme yaptığınızda balıklarınızı birkaç dakika gözlemlemek. Bu sırada balıkların hangisi yemiyor, hangisi yemiyor kolaylıkla anlayabilirsiniz. Ayrıca balıkların dışkıları da size ipucu verecektir. Sizlere ilk olarak iç parazitin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. İç parazit, balıkların sindirim sistemine yerleşen, balığın yediği yemlere ortak olan, buna bağlı olarak da balığı besinsiz bırakıp güçsüz kalmasına sebep olan parazitlerdir. Bu parazitlerin çoğalmasına bağlı olarak balığınız günden güne halsizleşecek ve ölecektir. Peki balığımızın iç parazit hastalığına yakalandığını nasıl tespit edeceğiz? İç parazitin başlıca belirtisi balığın yem yememesidir. Her canlının besine ihtiyacı vardır. Ancak balığınız hastaysa yem yemeyecek, attığınız yemlere tepki vermeyecektir. Bu durumda balığınızı daha sık gözlem yapmalı ve başka belirtiler var mı diye kontrol etmelisiniz. Cikletler ve tropeuslar gibi bazı balık türlerinde dişiler yumurtalarını ağızlarında kuluçka ederler. Bu durumda yem yemezler ve diğer balıklardan ayrı dururlar. Bu tarz durumlarda balığın hasta olduğu düşünülmemelidir. İç parazitin bir başka belirtisi ise diğer balıklardan uzak durma ve sallantılı yüzmedir. Balık genelde uzak bir köşede durur ve çok fazla hareket etmez. Yalnızca diğer balıklar tarafından rahatsız edildiği durumlarda hareketlenecektir. Balığınızın renginin açılması ise hastalığın ileri bir safhaya geldiğini göstermektedir. Balığınız yeterince beslenemediği için güçsüzleşecek ve rengi solacaktır. Videonun başında belirttiğim dışkılama da balığın sağlığı hakkında bizlere ipucu vermektedir. Normal bir balık dışkısı koyu tonda ve kısadır. Dışkının uzun olması olumsuz bir durumken, dışkıda şeffaf bölümler olması ya da dışkının tamamen şeffaf ve ipliksi olması ise iç parazitin ilerlediğinin bir göstergesidir. İç parazitin son evresi ise karın çökmesidir. Balık iyice zayıflamış ve karnı içe çökmüştür. Bu duruma gelen bir balık için tedavi maalesef her zaman sonuç vermemektedir. Buraya kadar sizlere iç parazitin belirtilerinden bahsettim. Şimdi ise iç parazitten koruma yöntemlerinden ve tedavi yönteminden bahsetmek istiyorum. Balıklarımızı iç parazitten korumak için ilk yapmamız gereken şey düzenli bakımlardır. Haftalık olarak düzenli su değişimi ve dip çekimi hastalıkların önüne geçecektir. Su değişimi yaparken ilave edilecek suyun iyi bir şekilde hazırlanması önemlidir. Bildiğiniz gibi su değişimi ve dip çekiminin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin sizlere 2 ayrı video hazırlamıştım. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Yine yetersiz filtrasyonda balıklarınızı hasta edebilir. Akvaryum boyutunuza uygun olarak bir filtre sistemi belirlemeli ve düzenli olarak filtre bakımlarını yapmalısınız. Bu sayede balıklarınızın hastalanma riskini azaltabilirsiniz. Balıklarınıza verdiğiniz yemlerin kalitesi de çok önemlidir. Kaliteli markaların yemlerini kullanmanızı öneririm. Ayrıca balığınızın türüne uygun yemleri seçmeli ve uygun ortamlarda muhafaza etmelisiniz. Ben genelde yemlerimi cam kavanozda ve güneş almayacak şekilde saklıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Balıkların iç parazite yakalanmalarının bir diğer sebebi ise strestir. Stres sonucu balıklarda bağışıklık sistemi zayıflamaktadır. Bu durumda da kolaylıkla hastalanabilmektedir. Peki balıkları strese sokan faktörler nelerdir? Akvaryum içinde uyumlu olmayan türler arasında kavgalar olmakta ve bunun sonucunda stres oluşmaktadır. Baskın ya da güçlü olan bir balık
diğerlerine sürekli saldırgan bir tavır içinde olduğu için zayıf ya da küçük balıklar üzerinde stres oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak da bu balıkların bağışıklık sistemleri zayıflamaktadır. Bazen de bizler balıklarımız üzerinde stres oluşturabilmekteyiz. Akvaryum dekorunun sürekli olarak değiştirilmesi, elimizin sık sık akvaryum içine sokulması ya da akvaryum önünde ani hareketler balıkları korkutmaktadır. Bu tarz durumlar da balıkların çok kolay bir şekilde hasta olabilmesine sebep olmaktadır. Yine balıkların yemlemeden hemen sonra ışıkların kapatılması sonucu balıkların yediklerini sindirememesine ve buna bağlı olarak da sindirim sorunları oluşmasına sebep olmaktadır. Bu sindirim sorunlarına bağlı olarak da iç parazit olabilmektedirler. Bahsetmiş olduğum bu faktörlere dikkat ederek balıklarınızı koruyabilir ve hasta olmalarının önüne geçebilirsiniz. Ayrıca birkaç haftada bir Bactotaps ya da sarımsak katkılı yemler ile diyetlerini çeşitlendirerek bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirebilirsiniz. Şimdi sizlere son olarak da iç parazit olan bir balığın nasıl tedavi edileceğinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi balıklar için üretilen çok fazla ilaç yok. Genelde insanlar için üretilen ilaçlar kullanılmaktadır. Ben ise tedavilerimi balıklar için üretilen çok az ilaçtan biri olan Bactobur Direkt ile yapıyorum. Farklı ilaç ve yöntemlerle tedavi eden dostlar varsa bu yöntemleri yorumlar kısmına yazarsanız diğer arkadaşlarımız için de alternatif bir tedavi olur. Ancak şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, kesinlikle tedaviyi yarım bırakmayın. Yarım yarım yapılmış bir tedavinin faydası olmayacaktır. Hasta bir balığınız olduğuna karar verdiniz ve semptomları takip ettiniz. İlk olarak yapmanız gereken şey bu hasta balığınız için bir karantina akvaryumu oluşturmak. Ana akvaryumda ilaç kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Karantina akvaryumunun hacmini hesaplayarak ana akvaryumdan suyumuzu alıyoruz. Sonra ise hasta balığımızı buraya alıyoruz. Her 50 litre su için bir Bactobur Direkt tableti eriterek karantina akvaryumuna yavaş yavaş döküyoruz. 72 saat sonra %50 su değişimi yapıyoruz. Hasta balığın durumunda olumlu bir gidişat varsa yarım tablet, yoksa yine bir tablet eriterek tedaviye devam ediyoruz. Yine 72 saat sonra %50 su değişimi yapıyoruz. Hasta balık yeme geliyorsa Bactotaps ve bitkisel yem ağırlıklı olarak beslemeye başlıyoruz. Tedaviye cevap vermiyorsa aynı tedaviye devam ediyoruz. Bu süreç zarfında tedaviye cevap vermeyen balıklarda açıkçası çok fazla yapılabilecek bir şey kalmamış demektir. Tedavimizi bu şekilde sonlandırabiliriz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere iç parazitin sebeplerinden, semptomlarından, korunma ve tedavi şeklinden bahsettim. Umarım korunma yöntemlerini çok iyi uygulayarak balıklarınızı hasta etmezsiniz. Erken teşhis edilemeyen bir hastalığı tedavi etmek gerçekten çok zor olmaktadır. Bu sebeple her zaman dediğim gibi balıklarınızı sık sık gözlemleyin. Böylece olası hastalıkları erkenden fark edebilirsiniz. Videomuzu sonlandırmadan önce hem yeni gelecek videolarımızdan haberdar olmak için hem de kanalımızın daha çok hobiciye ulaşması adına kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.